Birini sevmek, aslında ona sizi hüzünlendirme yetkisini en baştan teslim etmektir. Bir yokluğun ağırlığı altında ezilirken, asıl sarsıltıyı yaratan gidenin boşluğu mu, yoksa o boşluğun aynasında gördüğünüz kendi eksik parçalarınız mı? Neden bazıları bir kaybın ardından asaletle doğrulurken, diğerleri o enkazın altında bir ömür kurban olmayı seçer? Bu yolculukta psikolojinin, varoluşun ve ahlakın süzgecinden geçecek, nihayetinde sentez noktasındaki o keskin yüzleşme aynasında kendi niyetinizin çıplaklığıyla baş başa kalacaksınız. İnsan zihni, bağ kurduğu her nesneyi veya kişiyi iç dünyasında bir yerlere yerleştirir. Bu yerleşim bazen bir kök salma, bazen de bir zincirleme biçiminde gerçekleşir. Ayrılık anı geldiğinde zihnin bu bağa verdiği tepki, kişinin kendi iç bütünlüğünü mü koruduğunu, yoksa bir dış nesneye mi bağımlı olduğunu açığa çıkarır. Karanlık taraf, kaybı bir mülkiyet ihlali olarak algılar. Burada hüzün, gidenin değerinden değil, zihnin elindeki oyuncağı bırakmak istemeyen çocuksu inadından beslenir. Kişi, gideni bir özne olarak değil, kendi eksikliğini tamamlayan bir araç olarak görmüştür. Bu marazi formda ayrılık bir haksızlık gibi yaşanır. Zihin, bitmiş bir hikayeyi zorla sürdürmek için anıları birer prangaya dönüştürür. Yas, burada bir olgunlaşma aracı değil, öfkeyi, intikamı veya pasif-agresif bir kurban rolünü besleyen bir yakıttır. Kendini acıyla tanımlamak, yeni bir sorumluluk almaktan kaçmanın en konforlu yoludur. Aydınlık taraf ise, gidenin bıraktığı boşluğu bir vefa ve olgunlaşma alanı olarak inşa eder. Burada hüzün, kurulan bağın dürüst bir ilanıdır. Gidenin yokluğu, kişinin kendi içsel kapasitesini genişletmesi için bir davettir. Sevginin bedeli olan o sızı, kişinin karakterine bir derinlik katar. Bu asli formda zihin kaybı inkar etmez. Aksine o kaybın yarattığı boşluğu ruhsal bir genişleme ile onurlandırır. Ayrılık, sevgiyi fiziksel bir temasın ötesine, ebedi bir hatırlayışın sükunetine taşır. Şimdi bir sahne düşünün. İki insan, yıllarını verdikleri bir masadan kalkmak üzeredir. Masanın üzerinde duran kırık bir fincan, biten her şeyi temsil eder. Bir taraf, o fincanı bir silah gibi elinde tutar, parçaları kendine batırmak pahasına onu geri birleştirmeye çalışır, karşı tarafı o kırıklarla suçlar ve masayı terk etmeyi bir yenilgi sayar. Bu, hırsın hüzne bürünmüş halidir. Diğer taraf ise, kırıklara bakarken sadece o masada içilen kahvenin tadını hatırlar. Fincanın kırıldığını kabul eder, parçaları toplar ve masadan sessiz bir teşekkürle kalkar. Cebinde taşıdığı şey acı değil, o tadın kendisidir. Zihin burada ya bir enkaz bekçisine dönüşür ya da bir miras taşıyıcısına. Birinde sadece toz ve öfke kalır, diğerinde ise karakteri sağlamlaştıran o vakur sessizlik. İnsan hayatını diğerleriyle kurduğu anlam köprüleri üzerine inşa eder. Bir bağ koptuğunda sadece o kişi gitmez. O kişiyle birlikte kurulan gelecek tasarımı, paylaşılan dil ve inşa edilen dünya da çöker. Bu çöküşün ortasında kalmak, insanın kendi varlığıyla en çıplak şekilde karşılaştığı andır. Ayrılık, kişinin öteki olmadan da bir ben olup olamayacağını sınayan devasa bir laboratuvardır. Karanlık taraf, bu varoluşsal boşluğu bir yok oluş olarak görür. Burada hüzün bir simbiyotik çöküştür. Kişi, kendi varlığını tamamen karşısındakinin bakışına, onayına veya mevcudiyetine endekslemiştir. O gittiğinde geriye sadece anlamsız bir et yığını kaldığına inanır. Bu formda ayrılık bir özgürleşme değil, bir hükümsüzlük ilanıdır. Kişi, kendi boşluğuyla yüzleşmemek için gidenin hayaletine sığınır. Yaşamayı reddeder, zamanı durdurur ve kendini yaşayan bir ölüye dönüştürür. Anlam, dışarıdaki bir nesneye bağlandığı için o nesne çekildiğinde tüm dünya kararmıştır. Aydınlık taraf ise ayrılığı bir varoluşsal sağlamlaşma süreci olarak okur. Burada hüzün, insanın kendi sınırlarını yeniden keşfetme sancısıdır.
Ötekinin yokluğu, kişinin kendi içine dönmesi ve kendi ayakları üzerinde duran o saf varlığı fark etmesi için bir zorunluluktur. Bu formda kişi gidenin yokluğunu bir eksiklik olarak değil, kendi varlığını daha geniş bir perspektifle tanımlama imkanı olarak görür. Anlam, ötekinin varlığına rağmen değil, o yokken de korunabilen içsel bir değerdir. Bir sahnede bunu görelim. Geniş ve ıssız bir arazide tek bir ağaç durmaktadır. Ağacın yanındaki diğer ağaç fırtınada devrilmiştir. Bir bakış açısında ayakta kalan ağaç, devrilen arkadaşının yokluğunda kendini savunmasız, anlamsız ve yalnız hisseder. Dallarını sarkıtır, köklerini gevşetir ve ilk rüzgarda o da pes eder. Bu, varlığını ötekinin varlığına kurban etmektir. Diğer bakış açısında ise ağaç yitirdiği dostunun yarattığı boşluğu daha fazla güneş almak için kullanır. Dalları daha geniş açılır, kökleri toprağa daha derin tutunur. O artık sadece kendisi için değil, o boşluğun hakkını vermek için de oradadır. Varlık, bir başkasının gölgesinde saklanmak değil, o gölge çekildiğinde güneşin altında dik durabilme cesaretidir. Ahlaki olgunluk, bir insanın sadece yanındakine değil, hayatından çıkanın bıraktığı boşluğa karşı takındığı tavırda gizlidir. Ayrılık, kişinin karakterindeki çatlakları ya da sağlamlığı ortaya çıkaran nihai bir dürüstlük sınavıdır. Bu evrede hüzün, ya bir insanın haysiyetini koruyan sessiz bir siper olur ya da zayıflığını örten ucuz bir maskedir. Karanlık taraf, erdemi bir manipülasyon aracına dönüştürür. Burada hüzün bir duygusal enflasyon halidir. Kişi çektiği acıyı etrafa sergileyerek gizli bir kutsallık devşirmeye çalışır. Yas tutmak bir karakter inşası değil, başkalarını suçlu hissettirmek veya hayattan kaçmak için kullanılan bir kalkan haline gelir. Bu formda sadakat, bitmiş bir ilişkiyi saplantı haline getirip kendine ve çevresine hayatı dar etmektir. Kişi acısını bir kimlik kartı gibi taşır ve bu acı üzerinden bir mağduriyet otoritesi kurar. Bu, erdemin riyaya ve kibrin hüzne bürünmüş halidir. Aydınlık tarafsa hüznü bir içsel tutarlılık ve asalet meselesi olarak yaşar. Burada hüzün bir vefa borcudur. Ancak bu vefa ötekine değil, kişinin kendi yaşanmışlığına ve emeğine duyduğu saygıdır. Bu formda erdem, gidenin ardından kötü konuşmamak, sırları saklamak ve o derin sancıyı bir gösterişe dönüştürmeden sessizce taşıyabilmektir. Bu karakteri sağlamlaştıran bir güçtür. Kişi acısını birine bir şey kanıtlamak için değil, kendi insanlığını korumak için çeker. Burada hüzün, ruhun üzerine giydiği vakur bir elbisedir. Bir sahne canlandıralım. İki kişi bir zamanlar büyük bir davanın ya da aşkın ardından yalnız kalmıştır. Birincisi her fırsatta uğradığı haksızlığı anlatır. Ne kadar çok sevdiğini ve nasıl harcandığını haykırarak çevresinde bir acıma çemberi kurar. Onun hüznü herkesin izlemesi gereken bir tiyatro sahnesidir. İkincisi ise soranlara sadece hafifçe gülümser ve sessiz kalır. Onun acısı sadece kendi bildiği kuytu bir odada muhafaza edilmektedir. O, gideni değil, gidenle geçirdiği zamanın onurunu korumaktadır. Birisi acısını harcar, diğeri acısını biriktirerek bir haysiyet abidesi inşa eder. Erdem, kimse bakmadığında da doğru olanı yapabilmekse, hüzün, kimse görmediğinde de o bağı kirletmeden taşıyabilmektir. Dünya, görünenin ötesinde saklı bir manalar düzenidir. Bu bakış açısında her ayrılık fiziksel bir kopuş değil, bir sembolün yer değiştirmesidir. Ruh için hüzün bir eksiklik değil, bir yoğunlaşma halidir. Madde dünyası dokunmakla, ruh dünyası ise duymak ve hissetmekle var olmuştur. Ayrılık, bu iki dünya arasındaki köprüde ruhun kanatlarını sınadığı o keskin rüzgardır. Karanlık taraf, sembolü unutup surete odaklanır. Burada hüzün bir tapınmaya dönüşür. Kişi, gidenin ruhuyla ya da o bağın manasıyla değil, gidenin eşyasıyla, görüntüsüyle veya hayaliyle meşgul olur. Bu formda geçmiş bir put haline getirilir ve şimdi kurban edilir. Ruh,
kendi hikayesinden koparak bir anılar mezarlığında bekçiliğe başlar. Mana sığlaşır. Ayrılık sadece bir yokluk olarak tecrübe edilir ve bu yokluk ruhu beslemek yerine onu kemirir. Gidenin suretine hapsolmak, onun işaret ettiği hakikati görmeyi reddetmektir. Aydınlık tarafsa, ayrılığı sevgiyi maddeden manaya taşıyan bir simya süreci olarak görür. Burada hüzün, hasretin kutsallığıdır. Fiziksel temasın bitişi, bağın ruhsal bir boyutta, zamansız ve mekansız bir düzlemde yeniden kurulması için bir kapıdır. Bu formda giden kişi artık bir beden değil, bir iz ve bir aynadır. Hüzün, ruhu dünyevi kaba sığmayan bir genişliğe ulaştırır. Ayrılık, bir vuslat illüzyonundan uyanıp, gerçek kavuşmanın ruhsal bütünlükte olduğunu fark etme makamıdır. Bir sahne ile bu derinliği izleyelim. Karanlık bir odada, duvarda sadece bir gölge vardır. Işık kaynağı, yani giden kişi odadan çıktığında, bir bakış açısı sadece duvardaki karanlığa bakar ve o gölgeyi geri getirmek için duvarı yumruklar. Gölgenin yokluğunu bir hiçlik sanır. Bu, surete hapsolmaktır. Diğer bakış açısı ise ışık gittiğinde gözlerini kapatır. O ışığın sıcaklığını hala teninde hisseder ve ışığın odadan çıkışının dışarıdaki daha büyük bir aydınlığa, yani asıl kaynağa işaret ettiğini anlar. O artık ışığı dışarıda aramaz, ışığın kendisinde bıraktığı izle aydınlanır. Ruh için ayrılık yoktur, sadece form değiştirme vardır. Gözden ırak olanın gönle yerleşmesi, ruhun maddeye karşı kazandığı en büyük zaferdir. Tüm bu anlatılan vefa, hasretin simyası ve varoluşsal inşa masalları aslında biyolojik bir acizliğin makyajlanmış halinden başka bir şey değildir. İnsan kaybettiği her şeyi bir güç kaybı olarak algılar ve bu kaybın yarattığı aşağılanma duygusunu yüce bir hüzün etiketiyle kutsallaştırarak teselli bulur. Ortada bir ruh veya sembol yoktur. Sadece işleyişini yitirmiş bir yatırım ve bu zararı kabul edemeyen bir ego vardır. Vefa denilen şey aslında yeni bir seçenek bulamayanın elindeki eski ve verimsiz hafızaya tutunma çabasıdır. Bir ilişkinin ardından yas tutmak, güncellenmeyi reddeden eski bir yazılımdır. Modern dünya ve biyolojik gerçeklik hayatta kalmayı ve verimliliği emreder. Acı çekmek, metabolizmayı yavaşlatan ve rekabet gücünü düşüren bir sistem hatasıdır. İnsanın vazgeçilmez sandığı bağlar aslında hormonların ve alışkanlıkların yarattığı bir kimyasal kokteylden ibarettir. Bu kokteyl bittiğinde yaşanan sarsıntıya ruhsal sancı demek, bir uyuşturucu bağımlısının kriz anına metafizik derinlik demesi kadar gülünçtür. Sadakat, çoğu zaman yeni birini bulamamaktan duyulan korkakça bir endişenin adıdır. Kişi masadan kalkamadığı için masayı kutsallaştırır. Eğer gidenin yerine daha iyisi, daha güçlüsü veya daha verimlisi anında konulabilseydi, o yüce hüzün ve sadakat saatler içinde buharlaşıp giderdi. İnsan doğası ham, bencil ve pragmatiktir. Acı bir asallık bedeli değil, sadece elinden oyuncağı alınmış bir canlı türünün gösterdiği yetersizlik semptomudur. Hüznü bir kimlik kartı gibi taşımak ise hayatta başka hiçbir başarısı olmayanların "ben çok derin acılar çektim" diyerek kendine sahte bir saygınlık devşirme kurnazlığıdır. Bu masada hüzünlenmek bir seçenek değil, bir zayıflık işaretidir. Akıllı olan duygusal bir yatırımcı gibi davranır. Zarar ettiysen masadan kalk, hisselerini çek ve yeni bir pazara gir. Gerisi mezarlık bekçiliğinden ibarettir. Şimdi tüm bu sesler çekildiğinde odada sadece sen ve o tanıdık sızı kaldınız. Burası hikayenin bittiği, gerçeğin başladığı yer. Teorilerin ve raporların sustuğu o dar ve sessiz koridordasın. Artık bir ayrılıktan bahsetmiyoruz. Doğrudan senin kalbindeki o sessiz çatışmadan bahsediyoruz. Önünde iki uç var. Bir yanda karşı tezin o buz gibi mekanik sesi yankılanıyor. Zayıfsın. Sadece kaybettiklerine tutunarak kendini önemli hissetmeye çalışıyorsun. Yatırımın battı. Masadan kalkmayı bil.
Diğer yandaysa ruhun o kadim, vefalı fısıltısı. Hüzünlenmek senin insanlığının mührüdür. Gideni değil, sende bıraktığı manayı onurlandır. Sen bu iki sesin neresindesin? Bu bir ya o ya bu meselesi değil. Bu bir dürüstlük terazisi. Gidenin ardından döktüğün o sessiz gözyaşlarını bir düşün. Eğer bu gözyaşları gideni bir eşya gibi geri getirmek, onu tekrar sahip olduğun o konforlu alana hapsetmek için akıyorsa, orada karanlık tarafın, yani mülkiyetin gölgesindesin demektir. Orada hüzün senin için bir olgunlaşma aracı değil, hayata karşı kullandığın bir şantaj, kendine kurduğun bir hapishanedir. Karşı tez burada haklı çıkar. Sen gerçekten de zarar etmiş bir tüccar gibi davranıyorsun. Acını bir silah gibi kullanıyor, başkalarını senin yıkımınla ilgilenmeye zorluyorsun. Bu formda hüzün seni iyileştirmez, seni dondurur. Şimdiki zamanı iptal eder ve seni bir anılar mezarlığına gömer. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Eğer çektiğin hüzün gidenin varlığına duyduğun saf bir saygıdan geliyorsa, o bağın sende açtığı yeni ufuklar için bir teşekkür niteliğindeyse, işte orası aydınlık taraftır. Burada hüzün seni küçültmez, aksine genişletir. Ayrılık, sevgiyi bedensel bir ihtiyaçtan çıkarıp ruhsal bir zenginliğe dönüştürmüştür. Artık ona dokunman gerekmiyordur. Çünkü o, senin karakterinin bir parçası, sabrının bir rengi, vefanın bir kanıtı olmuştur. Bu hüzün senin haysiyetindir. Karşı tezin o buz gibi mantığına karşı senin insan kalma konusundaki direnç noktandır. Kendi içine bak ve şu ince çizgiyi görmeye çalış. Acın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi acını bir mimar gibi işliyorsun? Eğer bir yanın gideni hırsla geri çağırmak istiyor, diğer yanınsa ona olan derin vefanla bu boşluğu onurlandırıyorsa, bu senin çelişkilerle dolu canlı kalbindir. Seni sahtekar yapmaz, seni sadece insan yapar. Ama asıl tehlike bu ikisi arasındaki farkı görmeyi reddettiğinde başlar. Saplantıyı sadakat sanmak, hırsı vefa diye pazarlamak ruhun en sinsi hastalığıdır. Sentez noktası burasıdır. Karşı tezin o acımasız uyarısı, seni karanlık bir kurban olmaktan koruyan bir kalkandır. Zarar ettiysen masadan kalk uyarısı, senin onurunu koruman için bir hatırlatmadır. Ama o kalkışın ardından cebinde hiçbir şey kalmıyorsa, sadece bir makineye dönüşürsün. Asıl mesele, o masadan kalkarken elinde tuttuğun o sessiz ve vakur hüznü, bir sonraki hayat sahnesine bir bilgelik sermayesi olarak taşıyabilmektir. Hüzün hayatın senden aldığı bir vergi değil, senin hayata kattığın bir anlamdır. Bağlanırken ne kadar cesursan, ayrılırken o kadar asil kalmalısın. Çünkü hüzün bu asaletin ödenmiş bedelidir. Eğer bu bedeli ödemekten kaçarsan, bir sonraki bağında hiç kimse olursun. Ama bu bedeli bir mülkiyet davasına dönüştürürsen, o zaman da kendi acında boğulursun. Şimdi, bu teraziye kendi ellerinle bas. Eğer sonucunda hüzne saplandığını, mülkiyetçi bir yas tuttuğunu veya kurban rolünü bir kimlik kartı gibi taşıdığını fark ettiysen, bu tarafları törpülemeye başlayacak araçlar şunlardır. Birincisi, gidenin ardından sadece hislerinle değil, aklınla bir liste yap. Bu ilişki sende neyi inşa etti ve giderken benden neyi götürdü? Odak noktanı onun yokluğundan sende bıraktığı etkilere kaydır. Öğrendiğin sabrı, fark ettiğin öfkeyi veya keşfettiğin zayıflığı analiz et. Onu değil, o giderken sende kalan seni çalış. İkincisi, hırsla geri çağırma isteğini bir kapanış eylemiyle mühürle. Bu bir mektup yazıp yakmak, onun adına bir fidan dikmek veya birine iyilik yapmak olabilir. Amacın duyguyu yok etmek değil,
o duyguyu fiziksel bir eylemle serbest bırakmaktır. Bu bağın bende bıraktığı manayı aldım, formuysa doğaya bırakıyorum de. Üçüncüsü, dijital ve sosyal izolasyon. Hüznün dış uyaranlarla, sosyal medya takibi, ortak çevre haberleri, beslenmesine izin verdiğin sürece iyileşemezsin. Bu, yaranın kabuğunu her gün ellerinle koparmaktır. Tam bir izolasyon uygula. Hüznün, başkalarının ne yaptığıyla değil, senin kendi içsel sessizliğinle baş başa kalıp sönümlenmesine izin ver. Saf hüzün, dışarıya ihtiyaç duymaz. İlke ise şudur: bağlanma cesaret ister, ayrılma ise asalet. Hayatın boyunca bu ilkeyi bir pusula olarak kullan. Birine kalbini açarken gösterdiğin o büyük cesaretin dengi, o kişi giderken sergilediğin sessiz asalettir. Eğer asaletini kaybedersen, cesaretinin hiçbir anlamı kalmaz. Çektiğin bu acı, bir doğum sancısı mı yoksa bir çürüme mi? Cevap, senin sessizliğinde gizli.